Herkese selam. Halil Çin'e kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Çin'in en büyük şehirlerinden birisi olan ve endüstriyel açıdan çokça önemli bir şehir olan Hangzhou şehrindeyiz. Sizlerle bugün birlikte Hangzhou şehrini gezip Hangzhou şehrini keşfetmeye çalışacağız. Haydi maceraya başlayalım arkadaşlar. Let's go. Bu arada burası kaldığım otel. Buraya yarışma için geldik ve burada kalacağız. Hiç zaman kaybetmeden hemen yola çıkıyorum. Burada çok önemli ve çok güzel bir göl var. Hangzhou'nun sembollerinden ve Marco Polo'ya bile ilham veren çok güzel bir göl. Taksiye binip hemen Batı Gölü'ne ilerliyoruz. Haydi yola çıkalım arkadaşlar. Sonunda Hangzhou şehrinin o ünlü Xihu Gölü'ne geldim arkadaşlar. Şu anda burası çok kalabalık, çok fazla insan var ve göl göründüğünden çok daha kalabalık bir göl. Şimdi birazdan ben de size bu göldeki en güzel estetik noktaları göstermeye çalışacağım. Yine görmüş olduğunuz gibi tekneler var. Tekne turlarıyla bu gölü gezebiliyorsunuz. Gölün etrafını sizi teknelerle gezdirebiliyorlar. Hangzhou aslında benim düşündüğümden çok daha yeşil bir şehir. Hangzhou'nun da bana vermiş olduğu ilk izlenimler gerçekten fazlasıyla pozitif. Çünkü çok güzel manzaraları var. Şimdiden neredeyse onlarca yabancı ile karşılaştım arkadaşlar. Burada gölün kenarında gezen, benim gibi gölü ziyaret eden çok fazla yabancı var. Duyumlarıma göre Çin'in başkenti Pekin'deki yasak şehir ve Yazlık Saray, ünlü Yazlık Saray, buradan Xihu Gölü'nden ilham alınarak inşa edildiği söylenmekte. İmparatorun ve imparatoriçenin buraya olan çok özel bir ilgisi varmış arkadaşlar. Aynı zamanda burada çok fazla efsaneler var arkadaşlar. Yine bu da buranın çok özel olmasının ana nedenlerinden birisi. O yüzden Xihu Gölü, Hangzhou şehrinin en önemli turizm noktalarından birisi. Çin mimarisinde çok önemli olan bir yapı var ve bu yapıyı ziyaret etmek için geldiğim yer haritada burayı gösteriyordu ama yol kapalı. Hemen ne yapıyoruz? Bisikletimizi kiralıyoruz. QR kodumuzu okutuyoruz bu şekilde. Tarama tamamlandı. Hadi gidelim. Dağın girişini buldum arkadaşlar ve yol üzerinde gerçekten çok ilginç
heykeller var şimdiden. Görmüş olduğunuz gibi. Çok yorgun olduğum için şimdi kendime bir tane Red Bull aldım. Bu Red Bull normal Türkiye'deki mavi Red Bull'lardan farklı. Farklı bir rengi var. Sarı olarak. İçinde bu şekilde tüketiliyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapıyı çekebilmek ve size panoramik olarak Hangzhou şehrini gösterebilmek için buraya çıktım. Görmüş olduğunuz yapı Hangzhou şehrinin ikonik yapılarından birisi ve benim de en çok dikkatimi çeken yapılardan birisiydi. O yüzden onu görüntülemek için bu tepeye tırmandım. Ve karşınızda Hangzhou şehri ve Shihu Gölü arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz kayalıkların ise özel bir anlamı var arkadaşlar. Sıradan kayalar olarak görünse de aslında Çin'deki 12 hayvan temsil ediyor. Bu şekilde size göstereyim hemen burada. Burada bir tabela koymuşlar ve tabelada bu kayaların üzerindeki sayılar sırasıyla buradaki fare, inek, kaplan, tavşan, ejderha olarak ilerliyor bu şekilde. Ben benzetemedim arkadaşlar. Siz benzettiniz mi bilmiyorum ama az önce yaşlı teyzeler bakıyordu ama. Az önce görüntülediğimiz o muhteşem yapıya ziyaret etmeye geldim arkadaşlar. Normalde zamanım kısıtlı olduğu için ziyaret etmeden geçmek istiyordum. Ancak şehrin en önemli yapılarından birisi olduğu için kesinlikle es geçemedim. O yüzden biletimi aldım. 30 yen. Devam ediyoruz. Şu anda Qianhuangke isimli yapıdayız.
Burası şehir tanrısı sarayı olarak geçiyor. Arkamda Sihu Gölü'nü görmektesiniz. Sihu Gölü buranın en önemli parçalarından birisi olduğunu söylemiştik. Hangzhou'ya karakteristik özelliğini katan en önemli göllerden birisi. Arkamda görmüş olduğunuz tarihi Hangzhou ve Hangzhou şehrinin tarihteki yaşam alanlarının bulunduğu kısımlar. Sihu Gölü ve çevresi arkadaşlar. Bu tarafta ise günümüzdeki Hangzhou şehrinin modern hali, Çin'in en önemli ve en büyük şehirlerinden birisi olduğunu da söylemem gerekiyor yine tekrardan. Şimdi Chenghuang Köşkü'nden ayrıldım arkadaşlar. Göl kenarına en kısa sürede ulaşıp gün batımını çekmeye çalışacağım. Buradaki Sihu'nun en önemli özelliklerinden birisi harika bir gün batımına sahip olması. Ben de en kısa sürede göl kenarına tekrardan ulaşmalıyım. Yolculuğumuza devam edelim. Göl kenarına gitmeden önce size göstermek istediğim çok güzel bir cadde var. Assalamualaikum. Where are you from? I'm from Turkey. Türk müsün? Türk müsün? Yes, yes. Evet. Ben de Türk'üm. Nerelisin? İstanbul. İstanbul. Yerli Türk müsün yoksa Türkçen biraz yabancı gibi geliyor kulağa. Türkmen Türk. Türkmensin, Türkmen Türk aynen. Kolay gelsin. Burada da Türk dondurmasına denk geldik. Tabii ki. Of. Umarım telif yemem. Şu anda Çin'in Hangzhou şehrindeyiz ama yine de karşınızda görmüş olduğunuz gibi Türkiye'mizden ezgiler, Türkiye'mizden parçalar. Taksimimiz Çin'in Hangzhou şehrinde arkadaşlar. Hemen 10 metre ilerisinde bir başka Türk dondurmacısı var. Yine burası da bir Türk dondurmacısı. Ve görmüş olduğunuz gibi sıra var. Tuarchi Binqilin yani geleneksel Türk dondurması. Çin'de Çinliler tarafından en çok sevilen tatlılardan birisi arkadaşlar. Bunu söylemem gerekiyor. Çinliler dondurmanın tadından çok aslında yapılan şova daha çok önem veriyorlar. Bu sadece dondurmayla sınırlı değil. Bütün yiyeceklerde, yemek yediklerinde bu tarz şovları çok seviyorlar. Bu tarz şovlar izlemeyi çok seviyorlar. Bundan hoşlanıyorlar. Bu da Çinlilerin en çok sevdiği detaylardan birisi. Bir dondurmacı daha var arkadaşlar.
bir dondurmacı daha var. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Türk müsünüz? Türkmenistan. Ha, değil. Türkmenistan. Burada neden bu kadar çok Türk dondurmacısı var? 4 tane. 4 tane. Neden bu kadar çok? Hiç bilmiyorum Türkçe. Nege Türk? 4 tane var. Nege? Ankara'da Vay ama. Türkçe, Çince bilirsin mi Kıtayça? Kıtayça biliyorum. Kıtayça. Biliyorum. Vay ama sığga. Sebebi Tuğaçı Binçilin Halçı. 好吃。中国人喜欢吗？我喜欢。中国人喜欢吗？喜欢。也喜欢。你们的老板是土耳其人吗？对对。对，土耳其人。好的。Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Tamam. Daha önce denk geldiğim Türk dondurmacılarında olduğu gibi yine buradaki Türk dondurmacısında da Türkmenler, Kırgızlar ya da Kazak asıllı Türk kardeşlerimiz çalışmakta. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane yeri gördük arkadaşlar. Bu 4.'üydü ve hepsi Türk dondurması, hepsi de Taksim isimli. Zaten bu dondurmacıların sahibi de tek bir kişi, bir Türk abimizmiş. Öyle olduğunu söyledi. Yani görmüş olduğunuz gibi Türk dondurmamız her yerde. Hemen bisiklet kiralıyoruz tekrardan. Bisikletimizi kiraladık ve yolumuza devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Karnım aşırı acıktı ve aşırı yoruldum ama yoluma devam ediyorum. Sizlere daha iyi içerik üretebilmek için. Haydi gidelim arkadaşlar. Telefonumun şarjı bitmek üzere. O yüzden şimdi buradaki paylaşımlı powerbanklerden kiralayacağım. Size de kısaca göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan QR kodu okutuyoruz. QR'ımızı okudu. Powerbank'imiz hazır. Bu kadar basit arkadaşlar. Gidip şarj etme, şarj kablosu arama derdi falan sıkıntısı yok. Bu kadar basit. Şimdi Sihu Gölü'ne tekrardan döndüm arkadaşlar. Çünkü buradaki gün batımının çok önemli ve çok güzel olduğunu söylediler. Bu yüzden şimdi buraya geldim. Arkamda görmüş olduğunuz gibi burada çok fazla turist var arkadaşlar. Ve hepsi bu harika manzarayı seyretmek için burada. Ben de sizler için bu harika manzarayı çekmeye buraya geldim. Umarım beğenirsiniz. Marco Polo seyahatnamesinde burasıyla alakalı çok büyük övgüler yağdırmıştır. Hangzhou hakkında dünyanın en ihtişamlı ve en gösterişli şehirlerinden birisi olduğunu söylemiştir. Ve buraya geldiğimde anladım ki gerçekten ihtişamlı ve çok yeşil ve çok güzel bir şehir arkadaşlar.
子见到你，梦里的夜晚，我不忍心啊，只为把你画在我心里。 Şimdi yeni bir destinasyonumuza geldik arkadaşlar. Şiho Gölü'nün en büyük sembollerinden, Şiho Gölü'nün en güzel yapılarından birisi olan Leifang Pagodası'na geldik. Leifang Pagodası 7 katlı ahşap ve tuğladan yapılmış olan çok güzel bir pagoda ve tam olarak Şiho Gölü'nün yanı başında yer almakta bu pagoda. Şimdi birazdan bu pagodaya çıkış yapmaya çalışacağım. Umarım hala bilet satılıyordur. Saat çok geç oldu çünkü. Leifang Pagodası'na giriş ne yazık ki kapanmış arkadaşlar ve ne kadar ısrar etsem de giriş yapamadım. O yüzden size Leifang Pagodası'nı dışarıdan çekim yapmaya çalışacağım, dışarıdan göstermeye çalışacağım. Leifang Pagodası ve Şiho Gölü birlikte Çin'in en klasik manzaralarından birisi haline geliyor. O yüzden binlerce turist burayı her gün ziyaret ediyor, bu pagodayı her gün ziyaret ediyor. Ancak ben giriş yapamadım çünkü kapanmış. Ancak size bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Dünyanın en eski ve en büyük yapay kanalı nerede dersiniz? Çin'de arkadaşlar. Dünyanın en eski ve en uzun yapay kanalı Çin'in Hangzhou şehrinden Beijing şehrine kadar açılmış çok eski bir kanal. Ve şimdi sizleri bu kanala götürüyorum arkadaşlar. UNESCO tarafından Dünya Miraslar listesine alınan Çin-Pekin arasındaki bu kanalı birlikte ziyaret edeceğiz. Bu kanal milattan önce 5. yüzyılda yapılmış bir kanal. Dünyanın en eski ve en uzun kanalı. Çin'in başkenti olan Beijing'e kadar uzanan bir kanal ve Hangzhou şehri bu kanalın başlangıç noktası. Neden böyle bir kanal yapma gereği duymuş antik Çinliler? Çünkü güneyde üretilen ürünleri saraya taşımak ve kuzey ile güney arasında ticaret rotası oluşturmak amaçlarıydı. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Dünyanın en eski kanalı ve bunu milattan önce 5. yüzyılda yapmış olmaları gerçekten hayret verici. Çin mühendisliğini de bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi ödül törenimizin yapılacağı alana geldik. Benimle birlikte birçok farklı öğrenci de burada. Ve kendim ülkemizin bayrağını buldum arkadaşlar. Bunu ben kazanacağım.
Now we're going to unveil the Cultural Promotion Excellence Award. 7年前，怀着对中国文化的向往和成为拓展中国文化的交流桥梁的初心。 Ödül töreninden çıktıktan sonra otelime geçtim ve eşyalarımı topladım, kıyafetimi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi ise size Çin'in Paris'ine götüreceğim. Bunun dışında burada yer alan farklı tapınakları da ziyaret edeceğiz. Hangzhou'da gezilmesi gereken en önemli yerlere sizleri götürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi metro istasyonuna geldik. Şimdi diğer gittiğim bütün şehirlerde olduğu gibi Hangzhou'da da sizlere metro istasyonunu göstermek istiyorum. Metro istasyonu için şimdi birazdan kart alacağım. Şimdi ise metro kartı almak için buraya geldik. Metro kartı alıyorum arkadaşlar. Buradan seyahat kısmına geldik mi? Seyahat kısmına geldik. Burada toplu taşıma araçlarını görmektesiniz. Buradaki metro ilk kısımdaki. Daha sonra buradan Hangzhou Metro Code ve burayı kontrol edip kabul ediyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Ve kabul edip kullanmaya başla deyip metro kartımız ücretsiz bir şekilde telefonumuzda ve bu şekilde geçiş yapıyoruz. İşte Çin'de ulaşım araçlarını kullanmak bu kadar basit ve bu kadar kolay. Bunu aynı şekilde otobüsler için de yapabiliyorsunuz, metro için de yapabiliyorsunuz. Nereye giderseniz gidin yapabiliyorsunuz. Şimdi ise yolumuzun üzerinde güzel bir tapınak varmış. O tapınağı ziyaret etmek istiyorum. Bu taraftan bineceğiz arkadaşlar. Şu anda haritaya göre bir de otobüse binmem gerekiyor. Çünkü bu tapınak dağın zirvesindeymiş. Bu dağın zirvesindeki bir tapınağa ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada şu anda otobüs istasyonundayız. Tapınağa giden 319M numaralı. Ayrıca sizlere otobüs biletini de, otobüs kartını da nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi Alipay üzerinden gösteriyorum. Şu anda Alipay uygulamamızı açıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz ortada Gongjiao isimli kısmı açıp buradan kartı seçip onaylıyoruz. Ve otobüsümüz geldi dostlar. Burada gerçekten insana ilham verici çok güzel caddeler var arkadaşlar. Sanırım yani Çin'in en iyi şehirlerinden birisi zaten. Bana göre de Çin'in en iyi şehirlerinden birisi olduğunu kesinlikle söylemem lazım. Belki ticari, hani teknolojik açıdan, kültürel açıdan, estetik açısından gerçekten neredeyse bütün her şeyi kapsayacak özelliklere sahip şehirlerden birisi Hangzhou. Benim yaşadığım Chengdu şehri buraya göre çok daha sade bir şehir. Şimdi tapınağa doğru yola çıktım. Birazdan tapınağa ulaşacağız dostlar. Burada coffee shop'lar var. Hediyelik eşyacılar. Her yerde olduğu gibi. Şekilde dükkanlar var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Ve çok fazla turist var tabi.
Görmektesiniz dostlar. Burada biletler var. Tam bilet 45 yuan. Yarım bilet öğrenci bileti. Yaşlılar için ücretsiz olması lazım. Burada ise yarım bilet 22.50 yuan. Yani birazcık pahalı olduğunu söylemem gerekiyor. Ama göreceğiz bakalım. 没有是吧？那我只能告诉你，这个的话我。 Şimdi tapınağa giriş yapacağımız kartımızı, biletimizi aldık arkadaşlar. Normalde öğrenciler için indirim oluyor arkadaşlar Çin'de. Ancak şöyle bir saçmalık var. Yüksek lisans öğrencilerine indirim yapmıyorlar. Tapınak bölgesine şimdi giriş yaptım ve ilk karşımıza çıkan kaya oymaları, heykeller. Bu kaya oyması heykelleri aslında Budizm'de çok fazla karşılaşmıştık daha önce arkadaşlar. Yine burada da harika kaya oymaları görmekteyiz. Şimdi sizlere tek tek göstermek istiyorum. Duvarlarda harika kaya oymaları var. Şu anda tam olarak karşımda. Hepsi harika görünmekte arkadaşlar. Bu tapınakta da yine giriş ücreti 30 yuan arkadaşlar. Umarım burada öğrencilere indirim yapıyorlardır. 15 yuan tapınağa giriş biletim. Bu bölgeye, bu dağ ve bu tapınağa toplamda 60 yuanlık bir ücret ödedim ve şu anda tapınağımıza giriş yapıyoruz.
Zamanım kısıtlı olduğu için şimdi tapınağı terk ediyorum arkadaşlar. Genel olarak size bu tapınağı göstermek istedim. Gerçekten tarihi açıdan çok büyük önemi olan yerlerden birisiydi. Ve Hangzhou şehrinde ziyaret etmeniz gereken önemli yerlerden yine birisi bu tapınak. Ve şu anda tapınağı terk etmekteyim. Hızlı bir şekilde Çin'in Paris'i olan, Paris'in birebir kopyasının bulunduğu bölgeye gidiyoruz. Eiffel Kulesi, Fransız mimarisi, birebir Paris'in kopyası. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyük bir risk alarak çok uzakta bir yere geldim. Paris şehrinin Çin'deki replikasına geldim. Çok uzun bir otobüs ve metro yolculuğundan sonra buraya geldim. Tam 2,5 saat sonra uçağım var ve havalimanı buraya 1-1,5 saat kadar uzak. Umarım uçağı kaçırmam. Hadi birlikte Fransa'nın başkenti olan Paris'in replikasını gezelim arkadaşlar. Size bir iyi bir kötü haberim var. Bir haber, Eiffel Kulesi burada. Ve geldik bu meydana arkadaşlar. Kötü haber, meydanda düzenleme var sanırım. Restorasyon çalışmalarım var, bilmiyorum ama etrafı bu şekilde kapalı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Çin'in Paris'indeyim. Paris'in mimarisinin birebir kopyası olan çok güzel bir meydana geldim. Ancak Eiffel Kulemizin etrafı maalesef restorasyon içinde. O yüzden çok güzel görüntüler çekemeyeceğim. Burada yaşayan zenginler için Avrupa'ya gitmek yerine burada kendi Parislerini yaptıklarını öğrenmiştim ve işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Size burayı göstermek için çok büyük bir risk aldım. Şimdi havalimanına yetişmem gerekiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.